Şu an Bolur Dalha kendi altına bir şey aldı, üşütecek. Yarın oryantasyona katılamayacak arkadaşımız. Hocamız en yeni ODTÜ'lü hocamız. O yüzden altına bir şey koyduk ve şu an eşitiz. Statü yok, bir fark yok biliyorsun. Kendi rızanla buraya geldim. Evet abi, fena heyecanlıyım şu anda. Biz Bolur Dalha'ya tanışma hikayemize şöyle oldu. Sen ne demiştin abi bana? Abi Insta'dan yazdın, beni sonra umursamadın. Ya öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kes. Tamam, nasıl yani, ne oluyor? Anlat bakayım, harbiden hatırlamıyorum. Şey abi işte ya, ben ne video çekeyim demiştim. Ben de birebir basket demiştim. Tamam. Sonra bir kez daha bir video konusu geldi, öyle konuşmuştuk. Tamam ve sonra yani ne oldu? tanışmamız yeni zaten. Evet, dün tanıştık aslında. Evet, dün tanıştık. Dün tanıştık ve bugün de buluştuk. Abi çünkü çok kral bir abi. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ben bunun için para vermedim. Yalan yok. Yo, ben kendi içimden söylüyorum. Tamam, hadi bakalım, hadi bakalım. Ben zaten öyle bir insan değilim. Kötüye kötü derim zaten. Tamam, doğrudur. Bu abi dedim zaten, videon kötüyse kötü dedim zaten. Bugün de ben hikaye attım ya da bir şey oldu, dedi hani abi okulda mısın? Ve öyle bir şey oldu. Ben dedim ki tamam, oryantasyona gelmeye çalışacağım dedim. Gelemedim. Ofisten çıktım ve geldim. İşte 3 arkadaşımızı gördük. Kamera arkasında burada bir ekip var. Kalabalık bir ekip. Şaka yapıyorum, 2 kişi var. Hepsi çevre mühendisinden arkadaşlarımız. Yanlış mıyım? Onlar da bugün tanıştılar. Doğru, Yoksa daha eski arkadaş mıydınız? Yok abi, ilk defa burada tanıştık. İlk defa burada tanıştılar ve işi görüyorsunuz. Hani meraklarımızı giderecek abi. Yani evet, şunu söyleyeceğim. Hani daha bugün tanışmışlar oryantasyon programında ve şu an beraber takılıyorlar, oturuyorlar. Belki buradan işte bilardo oynamaya gideceklerini söylediler. Belki top oynarlar. Böyle bir dostluk daha ilk günden, samimiyet. Daha önce beni tanımıyorlardı. Benim zaten size önereceğim bir şey varsa budur. Tanımadığınız insanlara merhaba deyin, tanışın ama kibar bir şekilde. Yani itiraf sayfalarında falan görüyoruz, saçma sapan elemanlar çıkıyor. Öyle şekilde değil. Tabii ki kibarlıkla ödün vermeden, saygı çerçevesi içerisinde herkese merhaba deyin. Çok kısa bir sorum olacak. Hemen aklıma takıldı. Abi burada bayağı itirafta elemanlar dolanıyor. Evet. Hani bu geçen bir tane itiraf gördüm ben. Neyle ilgili? Zaten bulursam koyarım ben buraya yine. Olaylar oluyor mu? Evet. Kampüste şiddet olayları mı soru, yoksa aynen abi, oluyor mu? Kavga mavga böyle. Şimdi şöyle, ben okulda çok kavgaya rastlamadım. Ben de kavga etmedim. Ama duyduğumuz, ettiğimiz olaylar yaşandı. Ama hani bu demek değildir ki kampüste ne kadar sık yaşanıyor, ne kadar az yaşanıyor. Bunun hakkında herhangi bir bilgim yok. Ama şöyle bir durum var. Ya bence doğru, dürüst, yanlış işlere bulaşmadan işler yapıldığı takdirde kimsenin kimseye saldıracağını zannetmiyorum. Ama varsa da yorumlara yazın. Yani bakalım. Kampüs genel itibariyle güvenli bir yer. Ama kampüste, yani her yerde olabileceği gibi ODTÜ'nün içinde de, kampüste de kötü niyetli insanlar olabilir, hırsızlar olabilir. Abi. Benim spesifik olarak bir şeyim çalınmadı ama çok çalınan itiraf, mesaj, hikaye duydum. Arkadaşlarımdan duydum. Mesela bir arkadaşımızın bisikleti çalınmasa da parçası çalınmış. O yüzden mesela ben kampüse bisikleti getirdiğimde bağlamıyorum. Hep yanımda duruyor. Sınıfa bile soktuğum oldu. O yüzden yani bu konulara dikkat etmek lazım. Kampüste mesela ben çantamı bırakıp da gittim az önce. Siz bağladınız ama olmasaydı da bırakırdım. Ama şöyle bir şey var. Yine de bir aklım derdim yani. Bir alıp gidebilir. Çünkü baksana etrafa. Şu an mesela biraz etrafı çekersek de kalabalık bir ortam. Yani kim alıp gitse hiçbir şey yapabilir miyiz abi? Bulabilir miyiz? Yani kameraya gideceksin, ulaşacaksın. O yüzden genelde yanınıza bulundurun. Bu daha iyi diyorum yani. Abi peki benim bir sorum daha var. Tabii. Peki abi ODTÜ'lü olmak ayrıcalık mı peki? Herkes bir soruyor bu soruyu. Evet. Nerede ODTÜ'lü olmak bence ayrıcalıktır. Şöyle, ben yeni mezun öğrenci ve çalışan biri olarak aynı zamanda hala bunun ayrıcalığını gördüm mü, ettim mi dersen muhtemelen göreceğim. Şu an kendim bir ayrıcalık yaşıyorum ama bunun nedeni belki başka şeylerdendir. Hani belki ODTÜ ismi değil de atıyorum beni birine benzetmeleri olabilir. Birine benziyor zaten. Evet. Mesela ya da atıyorum fakültede işte yaptığım şeyler olabilir. Hani yan dal ve çift dal yapmak olabilir. Belki de biraz hani konuşkan veya girişken biri olmamla alakalı olabilir. Hani bunu bana ODTÜ mü verdi dersen tartışılır. Vardı biraz zaten. Yani tartışılır. Biraz sosyallik var gibi. Evet, hani ben hep hayatım önce hep böyle şeydim. Konuşkan, çaçaron, geveze. Yani ne dersek girişken, hiperaktif biriydim. Ama hani diyebilirim ki ya başka biri de aynı şeyi yapabilir mi? Yapabilir. ODTÜ olmak ayrıcalık mı? Sen ayrıcalıklı işler yapıyorsan ayrıcalıklı. Yapmıyorsan normal, bence ODTÜ ismi kendi başına ağır bir yük. Herkesin de taşıyabildiği bir yük olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani o yüzden her ODTÜ'lü de ODTÜ'dür. Ya diyemiyorum çünkü şöyle, ODTÜ'nün ismine yakışır işler yapmak önemli. Herkes de yapıyor mudur? Bence hayır. Hayır, şimdi kardeşim sallamıyoruz yani. Hani işte yok BL'ye, yok mühendislik dışındaki. Olmaya sallayanlar var abi. Var. Ama şu var ya, hepimiz biriz. Ama biraz da olması gerekmiyormuş şimdi. Şimdi şöyle bak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi diyoruz, tamam mı? Abi şimdi elektronik mühendisi var abi şimdi. Evet, aynen öyle. Elektrikçi var. Bir de atıyorum mesela şey var. Çevre mühendisliği var. Aynen abi. Aynı o şekilde abi. Hani ya durum beni aşağıladılar zaten. Durum şundan evet. Hani mesela ileride atıyorum çevre mühendisliği de çok kritik. Yani mesela atıyorum konuştuğumuz konular ne? Sürdürülebilirlik, çevre, işte küresel ısınma. Hani bunların konuşulduğu yerde de çevre sırf YKS gibi bir sınavda
daha düşük puanla alıyor diye birinin diğerinden daha değersiz kılmıyor. O yüzden ya bence işini hangi bölümde kim iyi yapıyorsa, kim hangi amaca ve yüksek ideale hizmet ediyorsa onu en iyi yaptığı şekilde en değerli kişi o. Yani o yüzden mesela atıyorum sen burada diyelim çok en düşük bölüm neyse ona odaklanalım. İsim vermiyoruz. Gerek yok. Kimseyi karşımıza almayalım ama mesela o işini çok iyi yapıyorsa ya belki de buranın en iyi bölümünden daha değerli işlere vesile olabilir. Bilemeyiz. O yüzden hepinizi bekliyoruz. İyi işler yapın. Hangi bölümden olduğunuz, isminiz, stiliniz önemi yok. Çünkü ben atıyorum kendi bölümünden az ders alarak bir şeyler yaptım. Bu beni birine göre daha değerli yapmadı. Ben belki daha çok çalıştığım için daha değerli oldum. Ya da o daha farklı işler yaptığı için. O yüzden rekabet olsun. Bu insanları kızıştırıyor ve daha iyi içerikler çıkmasına, kesinlikle, daha iyi belki bilimsel işler çıkmasına neden oluyor ama şu var. Kimseye de düşman olmayın ya. Hepimiz sonuçta aynı ailenin, aynı kültürün parçasıyız. Kültürel bir mozaiğin farklı parçalarıyız yani. O yüzden çevresi, o şu bu inşaat petrolü hiçbir derdimiz yok. Herkese selam olsun, çalışan herkese. Abi peki şey soracağım. İlk yılda abi keşke yapmasaydım dediğin bir şey var mıydı? Şöyle. Mesela aynı sınıftan manita yapmak gibi mesela. Güzel soru. Mesela şunu diyebilirim. Mesela benim bir tane tıpçı abim vardı. Aynı sınıftan manita yaptığı için pişman. Onun gibi mesela. Hani öyle bir pişmanlığın var mı? Şöyle yapmayın kesin. Ya bu konuya çok değinirsem olay sadece tek bir yere çekmiş oluruz ama şu var bence de. Bence aynı sınıftan manita yapılmaması daha iyi olabilir. Ya çünkü mesela atıyorum ayrılırsın. Nasıl göreceksin onu yani? Ayrılırsın, bir şey olur değil mi? Ya da bir anlık gaza gelip ilişkiye girmişsinizdir. Manita olmuşsunuzdur. Ve üzülebilirsin. Yani ayrılırsan bir şey olursa sürekli de 4 sene boyunca belki düşünsene. Mesela 4. sınıfta yapsan okey belki bir daha görmezsin ama 1. sınıftasın. Gör. Aynı dersi al, aşağıdan al. İkiniz de şimdi zaten ODTÜ'desin. Belki 4 sene bitmez, 5 sene gör, 6 sene gör. Yakışıksız olur. O yüzden bu işin bu tarafı. Bowler Dalha attığı için bu pası bunu diyorum ama onun dışında birisi de ben Covid zamanı denk gelmişim. 2020 girişliyim. Ve 2020'de Covid patlamıştı. O yüzden yani... 2. sınıf için girme abi o zaman. Evet 2. sınıf için dersek de ikisi de ayağımı kırmıştım. O yüzden öyle bir sorun vardı ama kişisellikten bir kenara koyarsam bence şu olmalı. Ben şunu söyleyeyim, evet bu çok kritik. 1. sınıfsanız dersleri üniversiteye geldim. İşte eğleneceğim, takılacağım, şunu bunu yapacağım. Bu muhabbetleri geride bırakın. Çünkü şu var. Ortalama 1 ve 2. sınıfta yapılır. 3 ve 4'te oranın geri dönüşü çok zor. Yani yaparsın ama hayatsız davranman lazım. İşte kampüsün güzelliğini, onu şunu bunu yaşayamazsın. Üniversite yaşamak o yüzden lazım o zaman abi. Şu lazım. Yani 1. sınıftaysan her gün ders çalışacaksın. Her gün olmasa da gün aşırı çalışacaksın. Ve çalıştığın zaman harbiden iyi çalışacaksın. Bunu yaptığın sürece de bence ortalaman yüksek olup aynı zamanda da sosyalliğe önem verebilirsin. Çünkü ben de yani her türlü topluluğa gittim. Ortama da yaptım. Sosyaldim de. Şimdi mesela arkadaşlarım diyecek ki hayır abi sen sürekli kütüphanedeydin. Hayır. Yani sürekli kütüphane değildim ama evet kütüphanede olmam gerekiyordu. Ders çalışmam lazımdı. Gerekli zamanda nerede olduğunu biliyorum. Aynen öyle. Yani. Doğru zamanda doğru yerde olacaksın. Baktın işte ilk hafta 2 hafta evet ama sonra şu oldu. Her gün gününe işi yalan. Kimse yapmıyor bence. Öğrencinin doğasında bu var. Meraklı. Günü gününe çalışmak işi yalan olsa da bence yine de çok aksatmamak lazım. Yani ilk bir ay boş geçsin ondan sonra yakalarım işi yalan. Özellikle şimdi siz limit integral görmeden geldiniz değil mi? Yok abi biz gördük. 23'ler görmedi abi. Geçen yılkiler görmedi. O depremde iptal oldu ya. Siz gördünüz. Biz gördük. O zaman tamam sizin için şey diyecektim. Daha önceden bile çalışılabilir diyecektim ama buna gerek yok. Bence zamanında derslere girilmeli. Dersi dinlesek yeter mi abi? Ben onu yetmez. Dersi yetmez. Ama şey var. Dersi dinlemeden olur. Ama dersi dinleyip anlarsan, soru sorarsan, derse kaynatmazsan muhtemelen çalışacağın vakti yarı yarıya indirirsin. O vakti de burada spor yaparak, topluluklara giderek, kampüste yatarak, yuvarlanarak işte buralarda. Belki de müzik, enstrüman çalarak, kitap okuyarak geçirebilirsin. Belki kız arkadaşın varsa daha çok vakit ayırırsın. Böyle bir artısı var. Yani o yüzden dersi dinlenmeli. Sadece dersi dinlemek de yetmez. Öyle. Yani kütüphaneye gidin. En azından çalışmayı kendinize öğretin. İradenizi terbiye edin. Bunlarsız olmaz. İş disiplini olmadan çok zekiyseniz de olmaz bence. Yani çünkü hala devam. Yani üniversite mantığıyla gidilmeyecek. Yani üniversite sınav mantığıyla eş değil. Ama yine de bazı şeyler sadece şeyle oluyor, pratikli oluyor. Abi şey soracağım peki. Ben şey için soruyorum. Daha çok 12'ler için soruyorum. 12'ler tabii evet onlar da gelecek. Üniversite seçimi yaparken öncelik bölüm mü olmalı yoksa üniversite seçimi? Yani köklü bir üniversite mi önemli yoksa istediğin bölüm mü önemli? Mesela adam şey istiyor. Hani bir bölüm istiyor ama hani o bölümde olmasa da olur diyor. Tamam. Hani yine o bölümü mü seçmeli yoksa tamam. Peki sen üniversite mi önemli? Peki sen mesela bölüm mü seçtin, üniversite mi seçtin? Ben daha çok üniversite seçtim. Tamam sen ODTÜ'de çevre mühendisliği okumasaydın ne olacaktı bunun denkliği? Bunun denkliği ben peto istiyorum normalde. Sonra çevre oldu. Çevrede olmazsa tamam. Ben İTÜ şey istiyordum. Tekstil istiyordum. Tamam. Şimdi mesela sen seçimini ODTÜ'ye göre yaptın. Hı-hı. Ben hep üniversite seçimi yaptım. Tamam.
Şimdi şöyle bir şey var. Bence bu bölümden bölüme ya da alandan Ben alana... sana ilk önce şunu sorayım abi. Sen bölümünü isteyerek mi seçtin? Hayır. Yani şey Benim denk geldi. Ben şey demişim. Ben mesela nerede okumak istiyorum? Evet, ODTÜ. Tamam, üniversite ODTÜ'ye ne için oldu? yani. Evet, ben mesela ODTÜ'ye işte sıralamışım. Neydi? Psikolojiydi. O sıra psikoloji galiba 3000'e falan kapattı. İşletme 4000'di. İktisat 5000 diye gidiyordu. Ben de 7000 yapmıştım mesela. Uluslar yazdım ve siyaset yazdım. Siyasete geldim. Ama aslında mesela ben siyaset bilimi başka bir yerde okur muydum? Okumazdım. İlgim var mıydı? Yoktu. Ama sonra mesela buraya geldikten sonra ilgim oluştu mu? Oluşmadı. Ama diyeceksin ki ne? Ben ODTÜ'de olmayı seviyorum. Ya bu yüzden benim için güzel. Ama mesela bir başkası başka bir beklentiyle gelir. Mesela orada üzülebilir. Yani o yüzden bence şu lazım. Bu çok kişisel bir tercih. Diğer insanların verdiği akıllarla iş yapmayın. Mesela düşünün ki işte bir bölüm var. Diyelim endüstri mühendisliği. Sen endüstri mühendisi olmak istiyorsun ve bunun için tutuşuyorsun. Senin hayalindeki meslek bu ve senin hayallerine, karakterine uyuyorsa bence bölüm seçmelisin. Ama diyorsan ki ya ben ODTÜ'yü seviyorum. İlle de ODTÜ olsun. Yani çok saçma sapan bölümler de olabilir. Çok iyi bölümler de olabilir. ODTÜ diyorsan ODTÜ'ye gel. Sonuçta belki gelirsin burada ortama kasar bölüm değiştirirsin. Çift dal yaparsın benim gibi. Yan dal yaparsın. Genel Öyle. anlamda sordunuz abi. Üniversite mi önemli, bölüm mü önemli? Genel anlamda. Bence üniversite önemli. Ben Ben de. üniversite önemli olduğu için böyle yaptım. Ben Yani mesela. Çünkü ama belli başlı üniversiteler var zaten bunu yapabileceğim mesela Türkiye'de. Yani ODTÜ, isim İTÜ, verirsin mesela devlet isim Boğaziçi. versek ne olursa olacak ki. Yıldız, ODTÜ, Boğaziçi, başka neresi var İTÜ. mesela? İTÜ, Hacettepe diyelim Ha. mesela. Ya diğer üniversitelerde çok iyidir. Ama hani mesela atıyorum tıp dersen mesela bir insan tıp okuyacaksa zaten bölüm seçer yani. Hani okul seçmez. Ama şimdi mesela atıyorum gidip de ne bileyim endüstriyel tasarım okuyacaksan ya bence endüstriyel tasarım bölümünü seçmek yerine bir okul seçip endüstriyel tasarımla ilişkilendirmek daha iyi olabilir. Mesela atıyorum siyaset bilimine bakalım. Ben mesela ODTÜ dışında nerede siyaset bilim var bilmiyorum. Boğaziçi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler diye bir bölüm var. Onun dışında başka nerede var bilmiyorum. Çünkü ilgimi çekmedi. Yani aynı bu benim kadar. gibi yapmış abi. Aynen öyle. Yani siz o yüzden çok kişisel bir tercih. Bu size kalmış. Bakın edin. Atıyorum çok böyle istediğiniz spesifik bir şey var. Siz tarihçi olmak istiyorsunuz. Okul tercih etmeyin ya. Bölüm tercih edin. Belli nedenlerden ötürü yer değiştirmek zorunda kaldık. Ve arkada okulumuzun resmi olmayan bir frisbee takımı var. Dört Yani ve kendileri dört resmi frisbee ama atıyorlar direkt lan. okul, üniversite adına değil. Okulun içinde oynayan kişilerin kurduğu bir Zevki frisbee takım işte. var. Onlara da selam olsun. Kendilerini tanıyoruz. İşte mesela Roni dostumuz şu an çektiğim arkadaşımız. Onlarla bir video çekmiştim daha öncesinde. Ve şimdi ne denir? Şu an video editlenemedi etmedi. Buradan diğer dostlarımız da geçiyor. Hepiniz hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Tamam. Böyle bir konu değişikliği oldu. Biraz etrafı çeksen insan belki konumuzu anlar. Diğer taraftan şöyle yavaş bir şekilde dönürsen voleybolcular var. Burada önemli ekip var. Hala stadyum var orada. Şöyle diğer dostlarımıza gördük. Onlara da selam verdik. Beş çanta. Kitapçık var işte. Burada topluluklar yazıyor. Topluluklara kesin katılın zaten. Bir sürü topluluk var. Dostumuzun Burada sen bugün har- söyle. Bugün ne yaptınız Evet, ettiniz onları yani söyle. zaten gezdik yani. ODTÜ'ye gelin zaten. Burada Ankara kampüsü var. Arkada da Kıbrıs. Abi şey soracağım. Kıbrıs'ta Bakalım. mezun olanla Ankara ODTÜ'den mezun olan farkı oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim. İkisi de ben mesela Kıbrıslı kişileri çok tanımıyorum. Yani biliyorum ediyorum arkadaşlarım var. Ama mesela onlar atıyorum nasıl bir diplomaya sahip, diplomada ne yazar eder bunlar hakkında benim pek bir bilgim anladım yok. abi. Bu yüzden bence ODTÜ şöyle bir şey Boş var bu defter. arada. Yani daha geçenlerde burada çalışan bir Anahtarlık burada falan çalışan bir velimizin evladı Kıbrıs kampüsünden mezun olmuş ve şu an İngiltere'de bir klinikte çalışıyordu. O yüzden bence ODTÜ yine ODTÜ. Tabii ki belki öğrenci kitlesinde, seviyesinde bir farklılıklar olabilir ama yine de Kıbrıs veya Ankara fark etmeden Kıbrıs'ta ikisi da de iyi bir ortam vardı. ikisi de önemli işler yapıyor diyebiliriz bence. Abi Testo Taylan bir de buradan mezun değil mi? Değil, Testo Taylan ODTÜ'de falan okumuyor. Alakası yok. Nasıl abi ODTÜ bilgisayar diyor şeyler. Yo yalan. Testo Taylan burada okumuyor. Testo Taylan Hacettepe'de bir spor okuyan biri galiba. Çok bir bilgim yok. Ama abi bilgisayarı kazanmış diyorlar. Yo sanmıyorum. Yani bilgisayarı kazansaydı bence o videoyu çekmeye vakti olmazdı. Sonra da spora yönelmezdi diye Abi düşünüyorum. şey olmuş. Yani şöyle diyor. Kardeşim sormaya gerek yok. Ben diyorum ki Testo Taylan bence bilgisayar mühendisi kazanabilecek bir durumda değil. Ne? Böyle bir şey yani. Kendisine selam olsun. Sporcuna hiçbir lafımız yok. Yani bilmiyorum belki de kazanmıştır ama bence Ama ODTÜ'ye falan öyle bir girdi şey abi yok. o. Girebilir abi. Girebiliyor. ODTÜ'ye bak sen de öğrenciyken girebildiğin günler olmuştur. Evet abi ben de girmiştim. O mevzu farklı. Değinmeye gerek yok. Spor sevmeyenler neden Testo Taylan'ı merak etsin. Kendisine ulaşırsa
bilmiyorum Abi yani. inşallah. Yani keşke ulaşsa. Ben de Beypazarı seviyorum. O yüzden bir sorun yok. O yüzden yani ben de spor yapıyorum. Kızılay Sorun abi. yok. Ama hani ben jimci değilim. Ben basketçiyim. Ama her sporu da yaparım. Selam olsun ona. Abi gerçekten iyi oynuyor musun basketi? Bilmem görürüz. Onda Bolur Dalha'nın da bir kanalı varmış. Kendi basketbol videosu çekiyormuş. Onunla da iddialı. Affetmeyeceğim abi. Ona iddialı ve 1v1 gelir. Ama yorumlara belirtin sizce kim kazanır? Beni bilenler bilir, bilmeyenler de basketbol videom yok. O yüzden bir Abi şey ne kadar iyi diyemezler. oynuyorsun? Smash basabiliyor musun abi? Bilmem. Göreceksin. Abi poster yiyorum değil mi? Allah kahretmesin. Böyle bir durum var. Merak edenler de sen de senin kanalda aşağı yazarız değil mi? Bolur Evet abi, Dalha. yazalım. O yüzden diyorum çünkü adı Bolur değil diye biliyorum. Evet, Adını soyadını Talha söyleyebilirsin abi, buradan. Talha Melih Erdemir. Evet, duydunuz. Kampüs haritası da Biz de bu. boş değiliz. Yani değil mi? Şu Genel an anlamda Kıbrıs abi, tarafını başka göstermiyorum da bir- galiba. Başka bir merak konusu vardı sanırım. Kamera arkasındaki profesyonel kameraman Yok, dostumuz atlamıyor bize şey dedi. Yemekhane ile ilgili bir Ha, şey var. doğru, evet. Mesela yemekhane ile ilgili neyi merak ediyorsun? Abi yemek bir şey yani şimdi Yemekler ODTÜ kötü. yurdunda kalmayan abi bir insan yemekhaneden yemek yiyebilir. Onu sorayım ilk önce. ODTÜ yurunda kalmayan Yani bir insan mesela mı? aynen mesela sen şimdi Ankara'da yaşıyorsun. Evet. Sen yemekhaneden faydalanabiliyor musun? Evet. Onu sorayım ben. Bu soru gerçekten çok kalitesiz bir soru. Yani Ha. bence kimse merak etmiyor çünkü faydalanabiliyorsun. Ben bilmiyordum abi o yüzden. Tamam, soruyorum. okey, Ben güzel. belki bilmeyen başka birileri de var. Yani bence birkaç kişi daha çıkar toplam 30.000 öğrenci arasından. Evet. Onlara gitsin bari 3 kişiyi hedef alalım diyelim. Herkes bizim dostumuz. Şunu söyleyebilirim. ODTÜ yemekhanesinde herkes yemek yiyebiliyor. Yani yurtta kalıyorsun kalmıyorsun bunun hiçbir önemi yok. Öğrencisin veya akademisyen de aynı yerde yiyor. Ama bir kafeterya kısmı var orada yiyor. Belki aynı yemeği yemiyordur. Ben akademisyen değilim henüz. O yüzden bunu bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Yemekhanede herkes yiyebilir. Sanırım şu an güncel ücret 30 lira yediğin yemek. Sabah çıkmıyor. Öğlen ve akşam olmak üzere 2 öğün var. Ve bunlar bazen aynı yemek servis edilir, bazen de değişir. Yemek sıra bekleme alışık olacaksın. Başka da pek farklı bir mevzu yok. Otostop sırası bile varmış abi öyle diyor. Otostop sırası var çünkü eskisi kadar otostop yaygın bir kültür değil. Bence Covid sonrası biraz değişti. Daha öncesinde çok bilmiyorum. Hani ben 2020 girişliyim ve insanlar otostopa eskisi kadar insan almıyor. Ve bazı alan insanlar da pişman çünkü kapıyı biri kapatıyor, bir yere vuruyor, çamurlu ayakkabısıyla biniyor sanki hiç taksiymiş gibi muhabbet dönüyor. Yani şuraya gideceğim diyor, telefonla konuşuyor. O yüzden bilmiyorum. Ben bu kültürü yaşatmaya çalışan insanlardan biriyim. Ben ne zaman arabam olsa yolun biraz uzatıp o insanları alıp hatta sorup şuraya gideceksiniz hatta şuraya bırakayım oraya gidecekler gelsin onların yolu Araban daha var mı uzun abi? diyorum. Arabam yok. Arabayla geldiğim nadir günler oluyor ve o yüzden de bunu yapıyorum. Ve bundan bazen ben de pişman ayrıldığım oluyor çünkü mesela biri gitti kapıyı vurdu ve yani bunun için pişmanım. Neden? Çünkü pişman olmayayım. Onun için arabam yok. Zengin biri değilim. Yani umarım siz aboneler sayesinde bir Patreon hesabı açarız, bir şey olur. Böyle kardeşlerimizi, biz onları destekledikçe onlar da bizi destekler. Tabii ki böyle kardeşlerimiz değil, ben Teknokent'teki izleyenleri sesleniyorum. Hocalarımıza sesleniyorum. Yani destek verin, bize daha güzel işler yapalım. Mesela ODTÜ bayrağını ya da mesela neden şu bez parçasını ben Nepal, Katmandu'ya, tepeye asmayayım, Katmandu'ya gitmeyeyim, Mauna Kea'ya gitmeyeyim, Hawaii'ye. Destekleyin ki daha tuhaf ve farklı içerikler dönsün. Arkan dikkatini dağıldı çünkü The Weeknd falan dediler. Benimle alakası yok ama algıda seçicilik. Hemen hemen durumlar bu. Eğer spor yapıyorsanız ve profesyonel olarak ilgileniyorsanız bu sporla takımlarımız iyi. Sen takımda mıydın abi peki basketbol? Abi ben takımda değilim. Niye biliyor musun? Çünkü şöyle bir mevzu oldu. Ben birinci sene gemde Covid vardı. Yok. Hazırlık zaten okumadım. İkinci sene ayağım kırıktı. Üçüncü sene Hollanda'daydım Erasmus'la. Dördüncü sene zaten mezun olacağım diye böyle işlere bulaşamadım. Çünkü hem yan dal hem çift dal hem de ara dal ve bunları iyi bir şekilde götürmek çok şey değil yani. Normal bir iş değil. Seçmeler Bu nasıl yüzden de oluyor yok. peki? Abi seçmen nasıl oluyor? Ben arkadaşlarım orada olduğu için biliyorum. Yani belli tarihler açıklanacak. Bayağı ciddi mi abi peki? Hani TVL'de oynayanlar var mı abi? Ciddi. Şimdi şöyle biliyorum. Ben zamanında basket oynarken işte buradan Uğur Armanal'a yine selam olsun Can kardeşim. Kendisi zamanın en iyi... şey kalmasın. Yok. Kendisi zamanın en iyi Ankara'daki topçusuydu. Yaş aralığımız 7'den 17 yaşına kadar Ankara'nın en iyi topçusu net. O da burada. O da takımda yer almadı. Ama ikimiz de oynayabilecek tipleriz. Niye almadık? Belli başlı tercihler var. Yani yukarıdan demiyorum. Bizim tercihlerimiz değildi. Ama şöyle bir şey var. Arada iyi oynayan oyuncular var. Hepsi iyi değil. Bir kadro kaç kişi bilmiyorum ama normalde 12 diyelim hadi 15 diyelim. Aralarının bazıları gerçekten iyi değildir. Ama bazıları da mesela atıyorum 5, 6, 7 kişi çok iyi olabilir. O yüzden mesela senin üzerinden dönüyor mu abi konuşalım. peki? Torpil döndüğünü düşünmüyorum. Çünkü ne diye torpil dönsün yani çok... Ama hani sırf bunun için de bir şey yapar mısın? Bence antrenmanına değmez. Çünkü bu sefer de mühendislik nasıl gidecek anladın mı? Artı da eksi olan bir şey. Oraya gidenlerin ders durumu iyi mi dersen genellikle değil. Ama demek ki onlar için o kadar da önemli değil. Abi ben en son abi bu 18 oynadım. Sonra full sokakta oynadım.
şu an ben sokağım takıma göre daha fazla. Setleri çok bilmiyorum, hatırlamıyorum. Evet. Şimdi bu Yani sonuçta bunu genel soruyorum. evet, bu basketbol keseriz videosu olmadığı abi, için evet abi. gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Bazı takımlar çok iyi ve profesyoneller. Bazıları o kadar profesyonel değil. O yüzden böyle bir durum var. Mesela frisbee takımına atıyorum. Girmek için ne yapıyor bilmem. Seçmesi var mı bilmem. Gönüllülük esaslı mı, profesyonellik esaslı mı bunları anlamam. Ama şöyle bir şey var. Bazı şeyler profesyonel, bazıları da daha az profesyonel. Anladım. Benim abi hazırlıkla başka soracağım soru kalmadı. Benim. Yurtlarla ilgili. Yurtlarla ilgili bir şey varmış. Senin acaba... Senin Zaten var. kalmıyorum. Sen kalmıyorsun ama arkadaşların, yurt- yaşıtları senin neden endişeli? Ya şöyle diyeyim. Derece öğrencinin yurtları neden daha iyi oluyor abi? Çünkü daha- belki derece yapan öğrencileri okul bünyesine katmak istiyordur ve onlara bir teşvik sağlıyor. Yoksa anladım. derece öğrencileri diğerlerinden daha üstün bir niteliğe sahip olduğu için değil. Sadece okulu şöyle düşün. Mesela sen birinci olsan neden ODTÜ'yü tercih edesin? Ya da mesela neden bir özel üniversitenin ODTÜ'yü tercih edesin? Okulun sana belli başlı fırsatlar sağlaması lazım. O yüzden düşün. Yoksa Anladım. adam kayırma, onlar daha yerde kalsın özel öğrenci oldukları için değil. Sadece okula gelsinler diye. Ki güzel bir motivasyon mudur? Bence öyle. Onları yani. derece öğrenciyle video gelecek 2-3 haftaya. O zaman onlara sorarız. Birinci varmış abi, ben gördüm burada. Birinci Var evet bazıları ulaştı. Bazıları da ben ulaştım. O yüzden öyle bir derece videosu YKS 2025 sayfa mı oluyor? Onlar ne diyor kendine? Evet abi. O insanlara hedefe alacak videolar çekeceğiz. Hepsinin sırası gelecek. Bu yüzden takipte kalın. Kanal izlemeye değer bir hale gelecek eğer şu an değilse. Umarım. Başka bir soru var mıdır? Başka Bende yok. de kalmadı abi. O zaman ben bir kamerayı alıp bir etrafı göstereyim hepinize. Ve burada dostlarımızı çekmemi istiyorlar mı kendileri? Kameraman ekibi. Görüyoruz şu an frisbee takımı. Şu an devrim 360 sinematik. Burada da diğer dostlarımıza selam olsun. Burada da kameramana en son geliyoruz. Gizli kameraman. Burada da dostumuz zaten artık görmekten sıkıldınız bu çocuğu. Takip edin onu da. Ve görüşmek üzere.